Merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. Şu an ekran başına gelen arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar. Evet, umarım Perşembe gününüz fena geçmemiştir diye diliyorum. Şu anda 9 Mart Perşembe akşamındayız ve Cuma günü konuşacağız. Şimdi dünkü yayını izleyen arkadaşlar için şunu söyleyelim. Evet, pek parlak bir gün değildi. Enerjisel olarak Ay Terazi burcunda çok fazla bizi zinde tutacak, ileriye götürecek, olumlu gelişmeleri sağlayacak açılarımız yoktu. Biraz patenaj yapmış olabilirsiniz. Aynı yerde saymış olabilirsiniz. Bir şeyi çok düşünmek, kararsız kalmak, gel gitli fikirler, düşünceler ve belki ilişkilerde tartışmacı, kaygılı, belirsizlikler içinde olmuş olabilirsiniz. Gün gerçekten çok da bizi sonuca götürebilecek bir gün enerjisi olarak değildi. Şimdi biz Cuma günden bahsediyoruz. 10 Mart Cuma günü. Bizim için bu anlamda önemli iki tane açımız var ve güzel açımız. Bir tanesi saat 13'te tam olarak 13-14 aralığında kesinleşecek. Şu an bugün yapamadığınız, e, elinizin gitmediği, ayağınızın gitmediği, belki haliniz yok. Bazen enerjisi düşük olur ya insan. İşte onları yapmak için öğle saatlerini kesinlikle kullanıyor. Çünkü Ay Mars üçgeni var. Bugünü mutlaka değerlendirin. Ha, cumartesi günü çok mu kötü olacak bir gün sonra? Cumartesi günü de çok fırsatımız olabilir gerçekten. Çok açı var çünkü. Hatta bu haftanın en hareketli günü olacak. Şimdi arkadaşlar Cuma günü için önemli bir yine dikkat edilmesi gereken saatimiz var. Yine 10, 11, 12 ay Venüs karşıtlığı gerçekleşecek. Bu da ilişkilerde zorlayıcı. Yine 150'likler var. Ay Güneş 150'liği var. Tam oldu derken, tam bir şeyler yoluna giriyor derken böyle ani kopuşlar, yol ayrımları, ani virajlar söz konusu olabilir. Tüm ilişkiler için geçerli. Sadece ikili ilişkiler için, özel ilişkilerimiz için değil. Bunların özellikle siyasi ayakları çok gündemimizde olacak. Biliyorsunuz gündem zaten Türkiye'de şu anda bu. Ve tabii ki bir depremimiz var ve deprem gerçekten hani dün bahsetmedim, artık her günde zikretmek istemiyorum her gün deprem olacak diye. Bunun gibi konular hafta sonu itibariyle yine devrede olacak. Bunu da lütfen unutmayın. Zaten biraz önce yine oldu. Sürekli oluyor gerçi. Ama hafta sonu yani cuma gecesi itibariyle artçıların şiddetleneceği bir zaman dilimine gireceğiz. Ve önümüzdeki hafta zaten komple gerçekten çok enteresan bir hafta. Yılın en zor haftalarından ya üçüncüsüdür ya dördüncüsüdür, öyle söyleyeyim size. Bence en zorunu yaşadık. Afeti yaşadık, depremi. Ve bu yaşayacağımız haftada yine böyle bir afet olarak olacağını söylemiyorum ama Mart ayı sürprizlerle dolu ya. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Özellikle siyasi arena çok karışık ve çok önemli gelişme, inanılmaz sürprizlere hazır olun dostlar. Cuma günü akşam saatlerinden bunların ayak sesleri gelir. Ha, bizim hayatımızda ne olur? Gündemimizde ne olur? Hemen şimdi biraz onlara değineceğim. Özellikle tam olarak 12, 13, 14. Bakın çok enerjisi yüksek saatler. Bu saatleri değerlendirin. Bir de 9, 10, 11 lütfen ilişkilerde kaygı yaratacak, soru işareti bırakacak. Böyle manasız diyelim, polemiklere de girmeyin. Boş boşuna da konuşmayın sakın. Çok önemli, çok kritik. Bakın her an ilişkilerde böyle bir ipler tak diye kopma noktasına gelebilir. Evet, bu uyarımı yaptıktan sonra genel olarak gün içinde zaten ilişkiler gündemimizde olacak. Ve bunun yanı sıra da akşam saatlerinden itibaren Ay hep Terazi burcunda bu arada. Hemen 12'den sonra şöyle orayı size bildirmek istiyorum. Gece 1'den sonra ay boşluğa giriyor ve saat gece 2'de, yani cumartesiye geçtiğimiz 2'de Akrep Burcu'na geçecek. Şimdi Ay Akrep Burcu'nda seyredecek. Bu bizim için sabit burçlar önemli, biliyorsunuz. Ülkemizin burcu Akrep ve bizim ülkemiz liderler, partiler, halk, finansal konular, sağlıkla ilgili konular, çok fazla yoğun bir gündem söz konusu olacak. Ama daha çok bu seçimlerle ilgili sanırım gündemler olacak. Ve eğer cumartesi gününü kullanmak istiyorsanız
saat vereceğim. Çok önemli. Bize inanılmaz sürprizler getirebilecek, para kazandırabilecek, ilişkilerimizde aniden virajları hiç anlamadan, böyle sarsılmadan kolaylıkla dönebileceğimiz bir saat, 2 saat. Bir tanesi saat 15.04. Lütfen kullanın, ilişkileri yapılandırma, yeniden ayağa kaldırmak için çok verimli. Bir diğeri akşam saatlerinde gün boyu aslında etkili olacak. Merkür-Uranüs sekstili var. Ve Venüs-Mars sekstili aslında. Bu iki açıda bugün hiç anlamadığımız, hissetmediğimiz bir şekilde, çok sürpriz şekilde bize bazı haberler, inanılmaz çıkışlar, inanılmaz buluşlar, fikirsel anlamda söylüyorum, getirebilir. Sürprizler getirir, dediğim gibi kazançlar da sağlayacak. Bazılarımızın çok işine yarayacak. O yüzden cumartesi gününü de kesinlikle, çünkü ben cumartesi günü için yayın yapamayabilirim yarın. Çünkü ani bir seyahat söz konusu oldu. Yarın İstanbul'a uçuyorum. Bu gece uçuyorum hatta. O yüzden lütfen bunu dikkate alın sevgili dostlar. Evet, bugünün haritasını açtığımda biraz daha detay vereyim size. Cuma günü ile alakalı olarak. Şimdi Cuma günü genel olarak ilişkiler gündemde dedim ya. Biraz Venüs tarafından hala baskı altında olabiliriz. Baskı altında derken sanki bir şey yapmaya mecburmuşuz gibi. Bu mecburiyetten kurtulmak gerekiyor. Biraz kaygı, korku, kendini güvende hissetmeme durumları olabilir. Çünkü ayın bugün Güneş'le de 150'liği var. Kendinizi biraz böyle ilişkilerde soyutlanmış gibi de hissedebilirsiniz. Yani duygusal olarak çok iyi hissetmeyebilirsiniz ama bu gerçekten hem geçicidir, memnuniyetsizlikler yaratır, işte kendinle ilgili eksikleri daha fazla görürsün, olumlu şeyleri daha az görürsün gibi durumlar olabilir. O yüzden öğleden sonra bunlar geçecek. Akşam saatlerinden itibaren bunlar yavaş yavaş dağılıyor bu arada. Bu yüzden kendi karamsarlığımızı ya da işte kendi iç huzursuzluğumuzu aslında başkalarına yükleyebiliriz. Buna dikkat edin. Faturaları başkalarına kesmezsek daha iyi olur sevgili dostlar. Evet, umarım her şey istediğiniz gibi güzel olsun. Ben şimdi bizim için önemli olabilecek saatlerimizi şimdi veriyorum arkadaşlar sizlere. Hemen açıyorum notlarımı. Evet. 10 Mart Cuma günü gökyüzünün güzel saatleri. İlk saatimiz sabah 7 ve 8 arasında güne önemli adımlar atarak keyifli başlamak isteyenler için güzel bir saat. Diğer saat 12.53-13.42 aralığında verimli bir saat. Özellikle ilişkiler adına bugün öğle saatleri çok verimli olacak. Herhangi bir işi bitirmek için kesinlikle kullanabilirsiniz. Çünkü ayın Mars'ta da dediğim gibi o ana geliyor tam. Güzel açısı var. Ve çok güzel akşam saatlerinde yine 19.20-20.31 harika bir saat. Aile içi, ilişki, gönül ilişkileri, bu aşk ilişkileri için bence çok güzeldir. Aile içindeki dinamikleri yönetmek, iş ortaklıklarında bir gelişme yakalamak istiyorsanız bu akşam yemeği, bir toplantı tam bu saate denk getirmek hakikaten harika olur. Fakat cumartesi gününü mutlaka kullanın. Parayla ilgili konuları yönetmek için, özellikle ortaklı işler için varsa böyle bir şu an gündemi olan arkadaşlar, hakikaten cumartesi biraz önce verdiğim saatler çok olumlu gerçekten. Şöyle bir pazara da bakmak istiyorum. Pazar günü mesela bu haftanın en önemli günlerinden biri. Çünkü Şiron Jüpiter'le kavuşuyor. Onun yanı sıra ayın Merkür'e de güzel açısı var. Ayın Güneş'le olumlu açısı var. Yani olumlu açılar daha baskın. Ay Mars 150'liği vesaire, Şiron 150'likleri, Jüpiter 150'likleri hala var. Yine bunlar zorlayıcıdır ama en azından kurtarabiliriz. Çok büyük şifalanma açısı arkadaşlar. Jüpiter Şiron'la kavuştuğunda, şimdi burada büyük laflar etmeyeyim ama bunun etkileri cumartesi günü devrede olacak. Pazar günü, pazartesi günü de devrede olacak. Ağır ilerleyen iki cisim oldukları için. Şimdi büyük şifacı Jüpiter, şans gezegeni. Şiron'la kavuşan Jüpiter, açıkçası bununla ilgili çok merak içerisindeyim ben de.
çok önemli dengeleri değiştirecek bazı gelişmeler getirebilir. Kişisel olarak, kişisel bazda baktığımızda Koç burcunun, hemen dereceyi söylüyorum bir dakika. Hemen 14 derecesinde gerçekleşecek. Tabii Koç burcunun 14 derecesinde yerleşimi olan yükseleni, güneşi, Jüpiter'i, Venüs'ü, şans noktası olabilir, herhangi bir yerleşimi olan dostlar, inanılmaz büyük bir yardım getirebilir bu. Ve onun yanı sıra kitlesel olarak baktığımızda, yani büyük çerçeveden baktığımızda da büyük şifalanma, ama bazı şeyleri çok büyük yanıltıcı şekilde abartıya da götürebilir. Ha, böyle bir etkisi de olma ihtimali var. Neden? Çünkü Jüpiter, Şiron, Koç burcunda çalışıyorlar şu anda ve Mars yönetiyor ve Mars şu an Güneş'e, Neptün'e, Kareye gidiyor. Hani burada o büyük iyicilliği, evet, bekliyorum, ama biz yine de tedbirli olalım. Hani bunun ne getireceğini hiç bilemiyorum açıkçası. Çok büyük yaralar da getirebilir. Temkinli olmakta fayda var açıkçası arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Anlatmakta bile zorlanıyorum. Umarım hiç düşündüğümüz, korktuğumuz bir şey olmasın. Ama çok büyük sürprizler getirebilir açıkçası. Çok enteresan, çünkü günlere başlıyoruz. Özellikle pazar günü itibariyle. Ve hafta boyunca sürecek. Haftanın da aslında en önemli ve bizi çok zorlayabilir, çok şaşırtabilecek. Tüm dünya için bu arada konuşuyorum. Türkiye için değil, yanlış anlamayın. Özellikle işte 13, 14, 15, 16, 17 Mart, yani bu Neptünyen konularda inanılmaz zorlayıcı olabilir. Zehirlenmeler, sulardan gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, çok önemli sorunlar olabilir bunlar. Ani sularla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Suların topluca bulunduğu yerlerle ilgili olabilir. Yani o kadar çok seçenek var ki, aslında sadece su diye anlatıyorum ama denizler mesela, gazlar, ondan sonra uyuşturucu ile ilgili konular, bağımlılık yaratan maddeler, ilaçlardan gelebilecek zararlar, büyük yalanlar, çok büyük dolandırıcılıklar. Bunu geçen hafta birkaç kez, hatta çok üzerine bastım. Çok dikkat edin. Dostunuzu, düşmanınızı lütfen çok iyi gözlemleyin. Burada büyük dolandırıcılıklar, hortumlamalar, hani böyle banka dolandırıcılıkları falan. Her şey olabilir. 2023 yılının Mart ayı daha önce hiç yaşamadığımız şeyleri bize yaşatıyor. Gerçi 2023 zaten bunu yaşattı. Şubat'ta yaşadık. Mart'la daha farklı sahneler gündeme gelecek. Ama çok güzel şeyler de olacak bu arada. Biraz önce dediğim ya, cumartesi günü bazılarımız için harika sürprizler de geliyor. Biz iyi niyet koyalım, iyi şeylere niyet edelim. Umarım her şey iyi olsun sevgili dostlar. İnanın anlatmakta zorlanıyorum bu önümüzdeki haftayı. Umarım her şey yolunda gider diyorum. Evet sevgili dostlar, bu akşamlık da benden bu kadar. İzlediğiniz için, değer verip takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine kısmet olursa görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.